Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Anker Soundcore R100 modelinin kutusunu açacağız. Haydi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. 1000 aboneye hala ulaşamadık. 1000 abone ilk sınırımız biliyorsunuz YouTube'da. İlk hedefimiz de 1000 abone. Oraya ulaşmaya çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Anker Soundcore R100'ün kutusunu açacağız. Paketini açacağız. Evet, kutusu bu şekilde, gördüğünüz gibi paketlenmiş şekilde çıktı. Şöyle bir paketi var. Silikonlu. Bu benim kulaklığım değil. Bunu dayım aldı. Benim video çekmem için verdi. Teşekkür ediyorum kendisine buradan. Bu silikonlu, dediğim gibi ben silikonlu tercih etmiyorum. Rahat edemiyorum. Bu kişisel bir tercih. Pasif gürültü engellemesi çok işe yarıyor bu silikon. Pasif gürültü engelleme konusunda. Ama ben rahat edemediğim için tercih etmiyorum. Siyahını tercih etmiş. Beyazı da var. Bass Up özelliği varmış. 25 saat çalıştırma süresi diyor. Temiz bir konuşma sağlayabilirsiniz diyor. IPX5 sertifikası varmış bir de. Sıçramaya, toza, hani spor yaparken basit yağmur damlalarına falan karşı koruması varmış. Burada da diyor ki Clear Coast via 2 mix, yani 2 adet mikrofonu varmış. Bu sayede temiz bir ses iletebiliyormuş karşıya. Bass Up teknolojisiyle de bassları daha güçlü bir şekilde verebiliyor. Burada da yine IPX5 Water Resistant'tan bahsediyor. 6,5 saat tek kulaklıklarım var. Teker teker 6,5 yani toplamda 6,5 saat kulaklık dinleyebiliyorsunuz tek seferde. Kutuyla birlikte 25 saate kadar dinleyebiliyorsunuz. Kutuya taktığınız zaman zaten çok kısa bir sürede şarj olabiliyor. Buralarda da 22 milyon kişi kullanıyor diyor. Burada 2 tane mikrofon olduğunu söylüyor. Burada içerisindekilerden bahsediyor. USB-C kablosu varmış. Zaten günümüzde olması gereken bir şey. SM-L şeyleri varmış. Tipleri varmış. Yani silikonların SM ve L boyutlarına kadar varmış. Charging case diyor ve kulaklıkların Soundcore R100, yani kulaklıkların kendisi varmış. Her neyse, şimdi lafı fazla uzatmadan, yeterince uzattık zaten, kutusunu açalım. Kutusunda başka bir şey yok. Kitapçı. Burada da S ve L var sanırım içerisinde. M de kendisine takılır büyük ihtimalle. Gayet düz duruyor. Şurada bir çıkıntı var. Kulaklığın buradan açılacağını anlamanız için şöyle göstereyim. Bu taraf dümdüz. Şöyle çevirdiğiniz zaman şurada bir çıkıntı var. Fark etmişsinizdir. Bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde kulaklıklarımız. Bağlayıp şu anda test edemeyeceğim çünkü kulağıma takmak istemiyorum. Benim olmadığı için, yani bu tarz şeyler kişisel ürünler olduğu için kulağıma takmayı tercih etmeyeceğim. Ben dayımdan bilgileri alıp açıklama kısmına ya da ilk yoruma ses kalitesi ve hani konfor açısından ve şarj süresi açısından yorumda
ilk yoruma sabitlerim. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Kutusunu açtık. Ben ilk yoruma dayımdan ses kalitesini, kullanım süresini ve konforunu gibi detayları dayımdan öğrenip dayım kullandıktan sonra dayımdan öğrenip ilk yorumları sabitleyeceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.